Albert Einstein'ın beyni çalındı. Onu bir kavanoza koydular ve tam 40 yıl boyunca yanlarında oradan oraya taşıdılar. Peki neden? Ve o kavanozun içinde gerçekten ne buldular? Bu tarihin en tuhaf takıntılarından bir tanesinin hikayesi. İçimizde bir yerde dehanın fiziksel bir şey olduğuna inanmak isteriz. Elle tutulur, gösterilebilir, bir kavanoza koyulabilir bir şey. Bu hikaye tam da o inancın peşine düşenlerin hikayesi. 18 Nisan 1955. Dünyanın tanıdığı o kişi 76 yaşında hayata gözlerini yumar. Son isteği çok nettir. Yakılmak. Ne mezar, ne anıt, ne de arkada kalan başka bir iz. Çünkü insanların onu bir puta çevirmesinden korkuyordu. Ölümünden sonra rahat bırakılmak istiyordu. Ama tarihin en büyük ironilerinden biri onu bekliyordu. Ölümünden birkaç saat sonra otopsi masasında genç bir patolog o son isteği çiğner. Adı Thomas Harvey. Ailenin haberi bile olmadan Einstein'ın beynini kafatasından çıkarır ve cebine değil, hayatının geri kalanına koyar. İzin yoktu, vasiyet yoktu. Ortada sadece bir doktor ve dünyanın en ünlü beyni vardı. Harvey sıradan bir patologtu. Büyüklükte tek teması buydu. Ve o an belki de tarihe geçeceğine inandı. Haber duyulunca aile öfkelenir. Ama Harvey bir söz verir. Bu beyin bilimin olacak. Dahiliğin kaynağını bulacağız. Bu şartla oğlu Hans isteksizce geriye dönük bir izin verir. Tek koşulla. Sonuçlar yalnızca bilim için kullanılacak. Sansasyona dönüştürülmeyecek. Ve Harvey o gün gerçekten inanıyordu. Elinde insan dehasının şifresini tutuyordu. Önce beynini fotoğrafladı, ölçtü. Sonra onu 240 parçaya böldü. Her biri numaralı, her biri bir kavanozun içinde. Gözlerini bile çıkardı ve onları başka bir doktora verdi. Söylenene göre onlar halen bir kasada duruyor. Sonraki yıllarda Harvey, beynin minik dilimlerini dünyanın dört bir yanındaki bilim insanlarına posta ile gönderdi. Sanki bir yerlerde birinin o dokunun içinde dehayı bulmasını bekliyordu. Ama çoğu ya cevap vermedi ya da örnekleri geri yolladı. Ve beklenen o büyük keşif hiçbir zaman gelmedi. Bu arada Harvey'nin hayatı tuttuğu o beyinle birlikte dağılmaya başladı. Princeton beyni teslim etmeyi reddettiği için onu kapı dışarı etti. Sonra evliliği bozuldu. Yıllar sonra bir yeterlilik sınavını geçemeyince tıp lisansını da kaybetti. Bir şehirden diğerine sürüklendi. Orta Batı'da küçük kasabalara taşındı. Sıradan işlerde çalıştı. Artık bir doktor değildi. Sadece yanında kavanoz taşıyan bir adamdı. Ama o beyni asla bırakmadı. Bir ara dünyanın en değerli beyni bir soğutucunun altında karton kutunun içinde saklıydı. İnsanlığın en çok merak ettiği o organ mutfak eşyalarının arasında saklıydı. 40 yıl, neredeyse bir insan ömrü kadar. Tutamadığı bir sözle bırakamadığı bir kavanoz arasına sıkışmış koca bir ömür. 1978'de genç bir gazeteci onun izini sürmeye başladı. Kansas'ta küçük bir dairede Harvey o meşhur kutuyu açtı. Gazete kağıtlarının arasına elini daldırdı ve büyük bir cam kavanoz çıkardı. Üstünde beyin korteksi yazan minik bloklar duruyordu. Yıllardır efsane sanılan şey gerçekti. Ve yıllar sonra beyin son büyük yolculuğuna çıktı. 84 yaşındaki Harvey bir gazeteciyle birlikte beyni bir arabanın bagajına koyup Amerika'yı bir baştan bir başa geçti. Einstein'ın torununu bulmaya çalışıyorlardı. O araba 40 yıllık bir takıntının son turuydu. Ve işte tam burada asıl soruya geliyoruz. Bunca yıl çalınan bir beyin, mahvolan bir hayat. Bütün bunların sonunda biri o kavanozların içinde gerçekten bir şey buldu mu?
Bir süre cevap evet gibi göründü. 1985'te bir araştırmacı Harvey'nin postayla gönderdiği örnekleri inceledi. Einstein'ın beyninin bir bölgesinde ortalama bir insandan daha fazla destek hücresi saydı. Nöronları besleyen hücreler. Sanki bu beyin daha aç, daha yoğun çalışmıştı. 1999'da ünlü bir tıp dergisinde bir başkası daha ileri gitti. Einstein'ın matematik ve uzamsal düşünceyle bağlantılı parietal bölgesi alışılmadıktı. Beyni bölen bir yarık adeta eksikti. Belki de bu hücrelerin birbirine daha yakın, daha bağlı çalışmasına izin veriyordu. Ve bu bölge sıradan bir insanınkinden bir parça daha genişti. 2013'te ise yıllarca kayıp olan fotoğraflar ortaya çıktı. Onlarda alnın arkasında çoğu insanda bulunmayan fazladan bir kıvrım göründü. Her yeni bulgu bir manşetti. İşte dahilin haritası. İşte Einstein'ı Einstein yapan şey. Ama bir sorun vardı. Ellerinde tek bir beyin vardı. Peki kiminle kıyaslayacaklardı? Üstelik o beyni inceleyenler hangisinin Einstein'a ait olduğunu ve ne bulmayı umduklarını en baştan biliyorlardı. Çünkü yeterince ararsanız herhangi bir beyinde sıra dışı bir şey bulursunuz. Bir çalışmada onlarca ölçüm yapıldı. Sadece bir tanesi anlamlı çıktı. Oysa bu kadar çok ölçüm yapıldığında gerçek bir fark olmasa bile birinin öylece anlamlı görülmesi kaçınılmazdır. İstatistiğin iyi bilinen bir yanılgısı. Üstelik kıyaslanan beyinler daha gençti. İnceleyenler tarafsız değildi. Ve 2014'te bilim tüm bu hikayeye net bir cevap verdi. Bu çalışmalar Einstein'ın zekasının beyninin yapısında yazılı olduğunu kanıtlamıyordu. Belki de o beyin özel bile değildi. 40 yıllık yolculuğun, dağılan bir hayatın sonunda aradıkları şey belki de hiç orada olmadı. Bugün Einstein'ın beyni bir müzede, camın ardında, kavanozlarda duruyor. Onu görebilir, sayabilir, ölçebilirsiniz. Ama önünde durduğunuzda tuhaf bir boşluk hissedersiniz. Çünkü Einstein bir keresinde kelimelerle değil, resimlerle düşündüğünü söylemişti. Daha 16 yaşındayken bir ışık hüzmesinin üstüne binip yolculuk etmeyi hayal etmişti ve görelilik işte bu hayalden doğmuştu. İşte bir insanı daha yapan o şey, o merak, o hayal gücü, o cesaret hiçbir kavanoza sığmadı, hiçbir bıçakla kesilemedi ve belki de asıl ders budur. Bazı şeyleri anlamak için onu parçalara ayırmak yetmez. Bazen bütüne, hikayenin kendisine bakmak gerekir.